Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir motifli model çalışacağız arkadaşlar. Ben böyle şal şeklinde ördüm ama bu yapacağımız modelle sadece şal değil, her zaman dediğim gibi yelekler, hırkalar, bluzlar yapabilirsiniz. Çantalar yapabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay ve gördüğünüz gibi çok şık. Hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, kullandığım ip Alize'nin Angora Gold simli şal ipini kullandım. Ve biraz şöyle zincir işi olduğu için çok gevşek örmek istemedim. O yüzden 1.75 milimlik tığ ile ördüm. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Hemen şöyle arkalı önünü göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık. Şöyle küçük bir parça ördüm modeli tamamen görmeniz için. Evet arkadaşlar, isterseniz bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz diyorum. Ve hemen bu videonun bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, modelime sihirli halkayla başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Ve bir zincir çekerek halkamın içine 16 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle sihirli halkamın ipinden tutup ortayı biraz küçültüyorum. 11 12 13 14 15 ve 16. Sihirli halkamın ipini çekiyorum ve ortayı küçültüyorum. Şöyle ilk yaptığım sık iğne tepesine battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Burada 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Bir tane sık iğne tepesi atlayıp ikinciye batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir sık iğne tepesi atlayıp ikinciye battım. İkili trabzan. 3 zincir. Bir tane sık iğne atlayıp şöyle ikinciye batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Toplamda ben 8 tane halka yapıp dönüyorum. Toplamda 7 tane halkam var. 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 tane zincir çekiyorum ve burada ilk 6 tane zincir çekmiştik. Hemen onun 1 2 3. zincirine tığın başını dolamadan batıp kaydırmayla kapatıyorum. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Önümdeki trabzan tepesine battım. İkili trabzan. Burada sıra sonuna kadar hep 5 zincir. 1 2 3 4 5 trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Yine burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 3. zincire tığın başını dolamadan battım. Kaydırmayla kapattım. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirim var. Tığın başını doluyorum. Önümdeki trabzan tepesine batıp
ikili trabzan. Burada 7 tane zincirim var. 1 2 3 4 5 6 7. Tığın başını doladım. Hemen karşı tarafa batıyorum. Trabzan tepesine ikili trabzan. 1 2 3 4 5 6 7 ve trabzan tepesine batarak ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıranın sonuna geldim. 1 2 3 4 5 6 7 ve hemen ilk zincirin 3. zincirine batıyorum. Şöyle kaydırmayla kapatıyorum. Burada 12 tane zincirim var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tığın başını doladım. Önümdeki trabzan tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Şimdi artık köşelerimizi oluşturacağız. İlk yaprağımı yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığın başını doladım. Bakın hemen şurada 2 tane ilmeğim var. Net miyiz? Bakın şurada 2 ilmeğim var. Önce bir ilmek, sonra 2 ilmek topluyorum. Gerisi tığımda. Bir kez doladım. Tekrar aynı ilmeğe batıyorum. Önce 1, sonra 2. 3 tane yarım trabzanım oldu. Ve 4. kez aynı işlemi yapıyorum. Tığımda 4 tane ilmeğim var. 3'ünü kapatıyorum. Daha sonra ikisini kapatıyorum ve burada 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Bakın yine şurada 2 ilmek var. 2 ilmeğe battım. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen şu yaprağın dibinde bakın kenarında 2 ilmek var. Kaydırmayla oraya sabitliyorum ve ilk şöyle yaprağımı yapmış oluyorum. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirim var. Hemen önümdeki trabzan tepesine battım. İkili trabzanımı yaptım. Burada yine 9 zincirim var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tığın başında oluyorum. Önümdeki trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan. 4 zincir. 1 2 3 4. Tığın başına bir kez doladım. Hemen şuradaki 2 ilmeğe tığımı battım. Önce 1, sonra 2 ilmek, gerisi tığımda. Önce 1, sonra 2, gerisi tığımda. Önce 1, sonra 2, 4 tane ilmeğim oldu. 3 ilmeği kapattım. Daha sonra 2 ilmeği kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve hemen şu öndeki 2 ilmeği arasına batıp sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 zincir, yaprağın dibine batarak kaydırma yöntemiyle sabitledim. Şöyle göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Trabzan tepesine ikili trabzan. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9. Hemen buraya batıyorum. İkili trabzan ve buraya yine bir yaprak yapacağız. 9 zincir, ikili trabzan, yine buraya bir yaprak daha yapacağız. Ben sıra sonuna kadar hemen yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben 4. yaprağımı da yaptım. Tekrar burada 9 zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve ilk yaptığım zincirin şöyle 1, 2, üçüncüsüne batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum ve geldik son sıramıza. Son sıramızda yine 12 tane zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burada tığın başında oluyorum. Burada yaptığımız 5 zincirlik halkanın içine battım. Önce bir, sonra 2 ilmek alıyorum. Geri kalanı tığımda yine burada yaprak yapıyorum. 4 tane yarım trabzanım olması gerekiyor. Önce bir, sonra 2. Tekrar battım. Önce bir ilmek, sonra 2 ilmek kapatıyorum. 3 oldu. Ve 4. yarım trabzanımı yapıyorum. Burada 4 ilmeği aynı anda kapattım. Daha sonra 2 ilmeği kapatıyorum. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Halkanın içine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hep aynı 5 zincirlik halkamın içine yapıyorum. Tekrar halkanın içine battım. 4 tane yarım trabzanımı yapıyorum. Önce bir, sonra 2, geri kalanı tığımda. 4 tane şöyle yarım trabzanım kalana kadar. Burada 2 tane ilmek kalana kadar kapattım. Daha sonra 2 ilmeğimi kapattım. 4 zincir, 1, 2, 3, 4. Tekrar halkanın içine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Sonuncu yaprağımı yapıyorum. 3, 4. Tekrar 4 tane yarım trabzan yapacağım. Çektiğim zincirle beraber 4 tane yarım trabzanım olacak. 3 oldu. 4.'yü yapıyorum. Şöyle 3 ilmeği bir anda kapattım. Daha sonra 2 ilmeği. Burada direkt 9 tane zincirim var. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın şöyle 4 yapraklı bir çiçeğimiz olmuş oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincirimi çektim. Önümdeki trabzan tepesine batıyorum. İkili trabzan. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Ve yine buraya 3 tane yaprak yapacağım. 5 zincirle kapattığımız yuvanın içine. Tekrar 4 tane yarım trabzanımı yapıyorum. 2 oldu. 3 ve 4. Şu şekilde 2 kere de kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve halkanın içine batıp kaydırmayla kapattım. 1, 2, 3, 4. İkinci yaprağımı yapıyorum. İki kere de kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir halkanın içine batıp kaydırmayla kapattım ve son yaprağımı yapacağım. Yine 4 zincir çekerek. Aynı yöntemle
yaprağımı yapıyorum. 2 kere de kapattım. Burada direkt 9 zincir çekip ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Önümdeki ikili trabzan tepesine battım. İkili trabzan ve burada yine 9 zincir tekrar yapraklarımı yapacağım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde olacak tam olarak. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine 9 tane zincir çekip karşıdaki 3. zincire batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. İlk motifimi bu şekilde yapıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şu şekilde. Daha sonra zincirlerin içinden şöyle hemen göstereyim. İpimi çok rahat bir şekilde saklıyorum. Sizler daha ayrıntılı saklarsınız. Ben şimdi şöyle üstünkör saklamak istiyorum. Sihirli halkayı ben daha önceden sakladım. Sihirli halkaya da bir düğüm atıp aynen bu şekilde saklamayı unutmayın. Daha sonra çözülsün istemeyiz. Evet, şimdilik şöyle kesiyorum. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben daha önce şöyle yarım motifler yapmıştım birleştirmeyi göstermek için. Şimdi şöyle şunu koyalım. Bakın şu şekilde ördüm, iki tarafını bıraktım. Şurada ilk yaprağı ördüm, ikinci yaprağı örmedim. Şimdi ikinci yaprağı beraber örelim. Bakın tek yaprağı ördüm, ikinci yaprağı şöyle, evet, 1 2 3 4. Tekrar halkamın içine bir yaprağımı yapıyorum. Bu ikinci yaprağı. İkinci yaprakta birleştirme yapıyoruz. Hemen 2 kere de kapatıyorum. Daha sonra diğerini şu şekilde tutuyorum. Hemen onun da bakın şunu saymıyorum. Şu bir alttaki yaprak, şu üçünü sayıyorum. Bir değil, ikinci yaprağın tepesine şu şekilde batıyorum. Şöyle tek tel almak istemiyorum ki çözülme olmasın. Şu şekilde sık iğne yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve yine şöyle dibine batarak kaydırma yapıyorum. Şöyle yapraklarımızın tepe noktalarından birleştirmiş olduk. Şimdi son yaprağımı yapıyorum. Son yaprağımı tek başına yapıyorum. 3 ve 4. 2 kere de kapattım. 9 tane zincirim var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. İkili trabzan tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Şimdi hemen karşıdaki motife geçiyorum. İkili trabzan yerini buluyorum. Şu şekilde tığın başını dolayarak battım. Bir ikili trabzan yaptım. Şu şekilde. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hemen karşıdaki halkanın içine batıyorum ve ilk yaprağımı yapıyorum. Evet. 4 zincir, 1 2 3 4. İkinci yaprakta
birleştirme yapacağız. İkinci yaprağımı yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 ve 4. 2 kere de kapattım ve hemen şu şekilde kafanızı karıştırmadan göstermek istiyorum. Bakın, bir ucu buraya bağladık. İkili trabzan yeri burası. Daha sonra bakın, şurada zaten belli tekte duran bir yaprak var. Hemen o yaprağı şöyle tepe noktasına batırarak sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 4. Şöyle kapatarak göstermek istiyorum, bitirerek kafanızı karıştırmamak için. Hemen şurayı hızlıca yapacağım. Eğer benim gibi şal ipiyle yapacaksanız arkadaşlar, ilk yaptığınızda bu şekilde eciş bücüş görünebilir. Ama ütülendiği zaman, yani daha doğrusu buharı gördüğü zaman şöyle elimizde düzelttiğimizde inanılmaz güzel duracak. Bunu da belirtmek istedim. Evet, burada yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve karşıda 3. zincire batıyorum. 1 2 3 ve kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum ve şöyle göstermek istiyorum. Birleştirmemiz bu kadar kolay. Ve diyeceksiniz ki ne olur üçüncüyü de gösterir misiniz diye, onu da şöyle yarım ördüm. Onu da hemen göstermek istiyorum. Bakın, şurası zaten aynı, şurası da aynı, sadece şurayı göstermek istiyorum. Şöyle koyayım. Bakın, ikincideyim zaten, ikinci yapraktayım. Hemen şu yaprağın tepesine batırıyorum. Sık iğne ile kapattım. Burada 1 2 3 4 kapatıyorum. 1 2 3 4. Hemen şöyle burayı hızlı hızlı yapmak istiyorum. Yaprakları biliyoruz artık, o yüzden yavaş yapmama gerek yok. Evet, şu 4. yaprağımı da kapattıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9, hemen ikili trabzan tepesine ikili trabzan, tığın başını doladım. Hemen bakın, burada şöyle ikili trabzanın tepesine batırdım. İkili trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şöyle göstermek istiyorum, bakın şu şekilde. Bu nereden geldi? Evet, bu şekilde. Daha sonra hemen buraya 2 tane yaprak yapacağım. 2 tane yaprağı yapıp hemen dönüyorum. Video fazla uzamasın. İkinci yaprağımı bitirdim. Hemen bakın, burada hemen 2 yaprağın ortasına batacağım. Şöyle alıyorum. Bakın, hemen 2 yaprak ortası burası. Şöyle, evet, 2 yaprak ortasına battım. Sık iğne ile kapattım. Şöyle tekrar 4. yaprağımı yapıp devam edeceğim. Bakın, şu şekilde olacak. Diğer modeli de aynı şekilde tam ortaya batırıp hemen yanındaki modeli 1 2 3 şeklinde, bunları hep ikişer ikişer birleştirdik. Buraları 1 2 3 şeklinde. Bu iki motifin ortasındaysa tam şöyle 2 yaprağın arasındaki sık iğneye batırıyoruz arkadaşlar ve bu şekilde istediğiniz bluzları, yelekleri, şalları yapabilirsiniz.
Ben bunları bu şekilde birleştirip biraz büyüterek hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle 9 tane kadar birleştirdim. Birleştirdikten sonra nasıl görünüyor diye görmeniz için gerçekten çok şık, gördüğünüz gibi. Bu modelle bluz yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz, çantalarınızda kullanabilirsiniz. Ama eğer eteği şal yapmak isterseniz hemen şöyle size model zincir model olduğu için zincirden bir de püskül göstermek istiyorum. Şöyle çok kolay bir püskülüm var. Diğer videolarımda da vardı ama bu videoda da göstermek istedim. Şöyle hemen ipime bir düğüm atarak başlıyorum. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Evet. Şöyle tam şu uçtan, ilk yapraktan başlayacağım. Ben çok seviyorum. Bu püskülü çok da hoş duruyor. Zincir tamamen size bağlı. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bence yeterlidir 20. Şöyle hemen en son zincirden tutuyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tuttuğum zincire batıp sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir çektim. Hatta 2 çekelim. Şöyle 2 çekiyorum, ikisi kalıyor. 2 çekiyorum, ikisi kalıyor. Bunu 5 kez yapıyorum. Yapraklarına benzemesi için yapıyorum bunu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 kez yapalım. Ve şöyle 2 kere de kapattım. 1, 2, 3, 4. Yine aynı şekilde şöyle dibine batarak kapatıyorum. Ve yine 20 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ve bunu istediğimiz yere bağlayabiliriz. Şöyle bakın, şuraya bağlayabilirsiniz. Daha sık istiyorsanız buraya bağlayabilirsiniz. Ben şöyle hemen şuraya bağlıyorum. Sık iğne ile. Şöyle elimle de düzeltiyorum. Evet. Bunu 20 zincir çektim. Diğerine 15 zincir. Yani bir uzun bir kısa olacak arkadaşlar. Diğerini 15 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincir çektikten sonra tırnağımla tutuyorum. 1, 2, 3, hemen batıyorum. 1, 2 zincir çektim. Şunu şu şekilde çevirdim. Ve yine içine 5 tane yarım trabzan yapıyorum. Modeldekilerini üçlü yapıyorduk. 2 kere çekiyorduk. Bunda sadece 2 tane ilmek kapatıyorum. 5 defa. 4 oldu. Ve 5. 2 kere de kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. Eğer burası çok sıkarsa 5 de yapabiliriz bunu. Biraz bol olsun. Kaydırmayla kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ve bunu da şöyle hemen bakalım. Sizler de böyle bakıp istediğiniz yerlere
bağlantı yapabilirsiniz. Evet. Şöyle şuraya yapsam bence uygun olacak gibi geliyor. Hemen şöyle iki yaprağın ortasına. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ben yine videoyu kapattıktan sonra aralamayı kendime göre ayarlayacağım. Şu anda masada ve önümde kamera olduğu için tam manasıyla ben de ayarlayamıyorum ama sizler yine kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben püsküllerimi bitirdim. Biraz karşıdan buhar tuttum ve gördüğünüz gibi inanılmaz güzel ve şık oldu. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır diyorum. Ve bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.